Haberhavada.com'dan herkese merhabalar. Bugün yurt dışından aldığımız Mavic Pro ürününü inceleyeceğiz ve onun hakkında konuşacağız. Öncelikle ürünü Türkiye fiyatının çok daha aşağısında bir fiyata aldık. Video açıklamasına linkini atarız. Herhangi bir gümrük problemi yaşamadık. Almak isteyenler zaten bizimle de iletişime geçebilirler. Ürünümüz Mavic Pro combo paketini aldık. Yani 3 pilli paketi. Kutu içeriğinden bahsedeyim. Çantası var. Sonrasında kumandası, kumanda koruyucusu, OTG kabloları, Android, C-Type ve normal micro USB için olan OTG kabloları ve bir adet de normal USB kablosu. Hem kumandayı şarj etmek hem de farklı bir cihazda kullanmak, tablette kullanmak için uzun bir kablo. Yedek pervaneler, şarj aleti, dörtlü şarj aleti ama dördün aynı anda değil sıra sıra eden şarj aletinden yanlış anlaşılmasın. Deşarj aparatı, pili takıyorsunuz, arkasından telefonunuzu vesaire şarj edebilirsiniz pili boşaltmak için. Sonra bir tane de araç şarj aleti. Kutu içeriğimiz böyle. 2 adet de pilimiz var çantanın içinde. 3 tane pilimiz var toplamda. Kutu içeriğimiz bu. Cihazımız Mavic Pro. Ağırlığı 500 gramı geçiyor. Bu yüzden yasal zorunluluk var. Kayıt ettirmeniz gerekiyor. Evet, ürünümüzün boyutları bu kadar. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Gimbal koruyucusu ve kamera kapağı var. Ürünümüz bu. Yurt dışından ürün elimize geldi. Sivil havacılığa kaydettik. Plakamızı, ondan sonra kare kodumuzu yapıştırdık ürünün üstüne. Pervanelerinden bahsedeyim. Pervane setlerinde de var. 2 adet beyaz, 2 adet beyaz, 2 adet de siyah pervane takıyorsunuz. Nasıl takıyorsunuz? Bastırıp ters yöne çevirerek pervaneleri çıkartıp takabilirsiniz. Şu anda kilitlenmiş durumda. Şu şekilde. Çok basit bir şekilde bastırıp kilitleyebiliyorsunuz. Pervaneler böyle kilitliyken motora gaz verince kendi kendine açılıyor pervaneler. Öyle de bir özelliği var. Hiç uğraştırmıyor. Pil yüzdesine bakmak için bir kere basmanız yeterli. Pilin ne kadar dolu olduğunu görmek için. Sonrasında kumandamızı inceleyelim. Kumandamız da bu şekilde ufak, bildiğiniz Mavic'in kumandası. Ben yine de bilmeyenler için özet geçeyim. 2 adet fonksiyon tuşu var. Bu fonksiyon tuşların ne işe yaradığını siz belirleyebiliyorsunuz. Öndeki şu fonksiyonel tuş, bunu da siz belirleyebiliyorsunuz ne iş yapacağını. Açma kapama düğmesi, return to home yani kalktığı yere geri dön düğmesi. Joystickler ve gimbal kontrol. Bu da EV değerini yani ışık değerini arttırıp azaltan düğme. Gimbal kontrol. Video çekme düğmesi, fotoğraf çekme düğmesi ve stickler. Aynı şekilde açtığımız zaman buraya telefon koyabiliyoruz. OTG kablosu buradan çıkar. Bu cihazda buradan şarj olur kumanda. Fakat burada herhangi bir OTG kablosu takılıyken biz gidip de tablete bağlayacağız mesela. Kablo kısa kaldı. Ben bu kabloyla kullanıyorum. Ben bu kabloyu tablete taktığımda burada bir kablo takılıysa, OTG kablosu takılıysa cihaz bağlanmaz. İkisinden birisi boş olacak. Bunu kullanacaksak bu boş olacak. Bunu kullanacaksak bu boş olacak. Kumandamız da böyle. Kumandayı açmayı göstereyim. Tuşumuza 2 defa basıyoruz. İkincisinde uzun olmak üzere. Connecting yazıyor. Hemen cihazı da göstereyim. Yine 2 kere basıyorum. Bir kere hızlı, ikincisinde uzun basıyorum. Cihaz gördüğünüz gibi böyle bir kendine geliyor. Gimbal'ın düzelmesini bekleyeceğiz. Bakın bağlandı. Active modda. Modlardan bahsedeyim. Active mod GPS olmayan mod, evin içinde veya GPS bulamadığı zamanlarda tamamen kontrolün sizde olduğu moddur. Tehlikeli bir moddur. GPS modda GPS bulduğu zaman kendini o konumda sabitleme, aynı konumda durma gibi özellikler var. GPS mod daha güvenli. Cihaza start vermek için şu düğmeleri şöyle gördünüz bakın. Tekrardan bu düğmeleri böyle yaparak kapatabiliriz. Cihazı kapatmaya gösteriyorum. Yine aynı şekilde bir kısa bir uzun. Kumandadan kontrolü gitti. Bir kısa bir uzun da buna shutdown dedi ve kapandı. Hiç drone kullanmayanlar için tekrar edeyim. Cihazı yükseltir, alçaltır. Kendi etrafında sola dönmesini sağlar. Kendi etrafında sağa dönmesini sağlar. Cihaz ileri gider. Cihaz geri gider. Cihaz sola gider. Cihaz sağa gider. Stickler bu işe yarıyor. Kesinlikle çok önemli olan noktalardan bahsedeyim.
kesinlikle cihazı gimbal koruyucusu üstündeyken çalıştırmayın. Gimbal motorlarını yakarsınız. Bunu unutuluyor genelde ama bunu kafaya kazımak lazım. Hatta buraya bir işaret koyun, onu gördüğünüzde o aklınıza gelsin her çalıştırdığınızda. Çok önemli. Gimbal koruyucusunu kesinlikle çıkarın. Ondan sonra ben bu cihazı bir tabletle kullanıyorum. Telefonum Android 8.0'a geçti. Galiba 8.0'da DJI Go 4'te bir sıkıntı var. Xperia X kullanıyorum. O yüzden telefonumda kullanamadım. Bazı sıkıntılar veriyor. Bu yüzden bir tablet aldım. Onun da linkini aşağı koyuyorum. O tablette sıkıntısız bir şekilde Mavic'i uçurabiliyorum. Tepkime süresi efsane. Gelin bir de cihazı dışarıda uçuralım. Evet, geldik ve cihazı çalıştıracağım. Kompas kalibrasyonu yapacağım. Her kalkışta yapıyorum. Daha güvenli return to home için kompas kalibrasyonu yapacağım ve uçuracağım. Hemen başlayalım. The home point has been updated. Please check it on the map. Şu an ters tuttum ama çoktan fark ettim. Bırakıyorum. Mobizen açık olduğu için bir kasma mevcut. Evet, cihaz kalkışa hazır. Bakın gimbal'ı oynatıyorum. Gazı verdim. The home point has been updated. Please check it on the map. Bakın. Sola götürüyorum. Sağa. İleri. Ve geri. Evet, bir uçuş yapalım beraber. Artık cihazdan gözümüzü kaldıralım. Ekrana bakarak. Bu arada çekim yapalım şuraya basarak. Evet, cihaz gidiyor şu an. Daha da yükselelim. ...32 metre ileride, 20 metrede yükseklikte şu anda cihaz. Bakın, kendi etrafında döneceğim. Cihazdaki tepkime süresine bakın. Efsane tabletteki. Şu anda çok rüzgar var. Eğer şuradan sport moda çekersem cihaz efsane şekilde hızlı gidecektir. Bakın, gördüğünüz gibi. Geri geliyorum tabi. Çok uzaklaşmayacağım. Kuşlar da var zaten havada bol şekilde. Tehlikeli. Sport moddan geri çektim cihazı. Geri geliyorum. İniş yapacağım. Yavaş yavaş alçalıyorum. Video çekiyor tabii şu anda. %91 pilimiz var. Aynı zamanda bakıyorum. %94 kumandamızın şarjı. Kumandanın üzerinde yazıyor, 93 oldu. 16 uydumuz var. GPS'e hazır bir şekilde uçuyor cihaz. Hiçbir problem yok. Tabletimizde bu şekilde tepkime süresi. Evet, cihazı geri getirelim yavaş yavaş. Artık ekran kaydı alamıyorum çünkü ben ekran kaydı programını açtığım zaman bu sefer DJI Go'da takılmalar oluyor. İkisi de grafik işlemci kullandığı için. Bakın, artık iniyor cihaz. Göz hizamıza geldi. Bakın, şu an iniyor. Burada kaldı cihaz. Nasıl olacak? Hemen bakın,
Şu alt tuşa basılı tutarak da yapabilirim. Veya şurada bakın iniş tuşu var. Basıyorum otomatik inişe. Şu anda basamadım tokadan dolayı. Yer temiz mi diyor. Temiz diyorum. Okey diyorum. Bakın kendi kendine inecek. İndirdim. Bakın kendi kendine indi cihaz. Böyle de akıllı bir cihaz. Evet, biz ne yaparsak yapalım gimbal olduğu yerde kalıyor. 3 aksis Phantom 4 ile Phantom serisine göre ufak kamera ve gimbal ama yine de efsane bir görüntü kalitesi var. Tekrardan söyleyelim, yurt dışından aldık cihazı, Türkiye fiyatının çok aşağısına. Linkini bırakıyoruz aşağıya. Zaten almak isteyen bize de ulaşabilir. Ben haberhavada.com'dan Furkan. Herkese kırmızı uçuşlar.